Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Sizlerle birlikte bu yayınımızda dolar, altın, gümüş, euro, sterlin ve bitcoin genel anlamıyla bütün piyasalara bakacağız. Dolar ve altın neden yükselecek? Neden yükselmeye devam edecek? Dolar ne olur, altın ne olur sorularına bu video içerisinde cevap bulmaya çalışacağız. Öncelikle petrol tarafına biraz bakmak lazım. Petroldeki hareketler biliyorsunuz dünya genelinde de gene doların hareketlerini, enflasyonun hareketlerini etkileyen, maliyetleri arttıran en büyük etkenlerden biri olduğu için petrol tarafındaki hareketler önemli. Bu yüzden bu hareketler dolar, altın, gümüş yatırımcısı için de emtia tarafı için de oldukça önemli olacak. Dolar endeksine gene sizlerle birlikte bakacağız. Dolar endeksindeki hareketler. Fakat bizler için en önemli olan dolar ve altın neden yükselmeye devam edecek sorusunun cevabını bu video içerisinde sizlere vermeye çalışacağım. Kanalımıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Hepsine Başkan 35 ailesine hoş geldiniz diyelim. Ayrıca kanalımıza yapacağınız beğeniler yayınlarımızın daha fazla arkadaşımıza ulaşmasına sebebiyet verecektir. Bitcoin ile ilgili 25 bin dolar tahminimiz vardı. Bitcoin sever arkadaşlar da bizi takip eden arkadaşlarımız 18 bin ve 25 bant aralığında yapmış olduğumuz ve noktasal olarak çalışan bir Bitcoin tahminimiz de gerçekleşmiş oldu. Onlara da hayırlı uğurlu olsun diyelim sevgili dostlarım. Tabii bu yayınımız içinde bir Bitcoin analizi de gene olacak. Evet, petrolle hemen başlayalım. Arkadaşlarımız da yavaş yavaş toplandı zannedersem. Brent petrolle hemen başlayalım. Çünkü Brent petroldeki hareketler önemli. Buradaki hareketleri birlikte takip etmemiz gerekli diye düşünmekteyim. Brent petrolde 94 dolar seviyesinin öneminden bahsetmiştik. Buranın aşağı yönlü kırılması durumunda ben Brent petrol tarafında 90 dolarlı seviyelerin artık bir dip seviyesi şeklinde takip edilmesi gereken bir alan olduğu şeklinde görüşüm vardı. Ve dediğimiz gibi burada da noktasal olarak dibe yakın 92 dolarlar seviyesine kadar bir sarkma ve oradan tekrardan 100 dolarların üstüne doğru atan bir Brent petrol görüyoruz. Evet, şimdi dolar ve altın neden yükseleceğin soruları Brent petroldeki hareketlerde yatacak. Brent petrol yakinen takip etmemiz gereken bir ürün. O yüzden bu Brent petroldeki hareketler bizim için önemli. Brent petrolde bizlerin 40, bakın şuradaki tam 90 dolar seviyesindeki yer dediğimiz alan, buradaki Brent petrolün arkadaşlar çanak yaptığı alan. Bizler buradan Brent petrolde özellikle 90, aşağıda da gördüğünüz gibi 25 dolarlar seviyesini baz alacak olursak burada yaklaşık bir 70 dolarlık bir marj var. O da 90'ın üzerine bunu eklediğiniz zaman 130-140 dolarlar civarına doğru Brent petrolde özellikle yukarı yönlü hareketler yazın bitimine doğru bitmesiyle birlikte bu hareketlerin daha yukarılara Brent petrol tarafında taşınması olayı hala mevcut. O yüzden bu Brent petrolü şimdi sizlerle birlikte burada analiz ettik. Çünkü dolar ve altını değerlendirirken bu Brent petroldeki analizimizin etkisi çok fazla olacak. Dolar kuruna şimdi geçip baktığımız zaman arkadaşlar, dolar kurunda Brent petrolün etkisi yaz aylarında bu kadar yüksek seyrederken tabii bunun maliyetleri oranı da oldukça fazla oluyor. Bu oranların yükselmesiyle birlikte de üretim taraflarındaki maliyet artışlarına sebebiyet verdiğinden dolayı bu da enflasyonist baskıyı dünya genelinde körükleyen bir süreci başlatıyor. Bu süreç ve döngü yaz aylarının bitmesiyle artık bizlerin de uykudan uyanmasının gerektiğini sinyallerini verecek. Altın tarafında olsun, Avrupa Birliği tarafında olsun arkadaşlar, büyük stresli günlerin, büyük şokların yaşanabileceği bir süreci bizlere maalesef ki başlatacak olmasından kaynaklı olaraktan yazın bitimiyle birlikte ben altın ve dolar tarafında
Hatta gümüşü de bunun içine katabiliriz. Altın, dolar, gümüş tarafında yukarı yönlü hareketlerin maalesef daha devam edeceği görüşündeyim. Dolar kuruyla ilgili Merkez Bankası'nın cari açıkla ilgili söylemleri ve açıklamalarını hepiniz dinlemişsinizdir zannedersem. Buradaki söylem ve açıklamalarla birlikte Haziran ayındaki cari açığa baktığımız zaman arkadaşlar 3 milyar 400 küsür milyon dolar bir cari açık vermeye devam ediyoruz. Cari açık vermeye devam ettiğimiz sürece de maalesef ki dolar kurunda düşüş bekleyenlerin yanılgısı çok büyük olur. Çünkü sizler cari açığınızı dengeleyemediğiniz, bir cari fazla veremediğiniz bir ortam içerisinde arkadaşlar maalesef ki dolar düşürme imkanınız hemen hemen hiç yok gibi bir durum. Bunu üretimi de destekleyemediğiniz zaman işte cari açığınız her ay maalesef ki büyümeye devam edecektir. 8 aylık 2022 yılı gene cari açığa baktığımız zaman Türkiye ekonomisinin şu an itibariyle 32 milyar küsür civarında bir cari açık dengesini verdiğini, yani cari açılıkta bir bozulma sürecinin devam ettiğini maalesef ki görüyoruz sevgili dostlarım. O yüzden dolar kuruna bizler baktığımız zaman dolar kurundaki şuradaki tepe seviyesi çok önemli olacak bizler için. Kanalın üst tarafından geçen bu 18 lira 80 kuruş civarından geçen alan bizler için gerçekten önemli bir alan olacak. Artık buradaki tepemiz 18 lira 80 kuruş civarına dayanmış durumda. 18 liralar civarında gene dolar kurundaki mum hareketlerine baktığımız zaman burada 18 liralara yaklaşan bir dolar kurunda birilerinin satış yaptığı ve burada bir müdahaleye girdiği tabii hepiniz bunu grafik üzerinden de görüyorsunuz. Fakat mevsimsel olarak arkadaşlar bakın meyvanın, sebzenin ve gıdanın mevsimsel olarak ucuz olduğu bir dönem içerisinde, yani bizler Ağustos ayı içerisinde dolar kurunda hala da bu 18 lira zirvesinin altında bir rakamlara, 15'li 16'lı rakamlara doğru bir gerileme maalesef ki göremedik. Gönül isterdi ki Merkez Bankası'nın bu süreci, Merkez Bankası'nın işi değil aslında bu işte, politikacıların diyelim, ekonomi yapıcıların bu süreci bir yıl öncesinden çiftçiye vereceği desteklerle destekleyip çiftçiye belki de sıfıra yakın maliyetlerle kredi verilerekten çiftçinin durumu düzeltilerekten bu yazın bu enflasyonist baskıyı düşürme oranında daha iyi ve daha net bir şekilde kullanma olasılığı vardı. Fakat ekonomi yapıcılar bunu daha çok kur korumalı TL mevduat hesabında değerlendirmek istediler. Yani vatandaşın daha fazla dolar almaması için biliyorsunuz kur korumalı TL mevduat hesabı çıktı ve buradaki fark da hazine tarafından karşılanan bir fark. Yani hepimizin, sizin, bizim, doları olanın olmayanın cebinden çıkan bir fark ve karşılanması gereken bir fark. Bugün itibariyle o tarafa gene baktığımız zaman oldukça şişmiş bir TL mevduat hesabı ve bunun yükünün de hazineye oldukça ağır olacağı aşikar bir durum. Bütçe tarafına gene baktığınız zaman sevgili dostlarım, bütçe tarafında da daha 6. ayda açık veren bir bütçe ve tekrardan yeni ek bir bütçeye gereksinim duyulması. İşte bütün bunların hepsi dolar Türk lirası bazında arkadaşlar doların daha hala yukarı yönlü seyrinin oldukça fazla olacağının etkenlerinden biridir. Dolarda 17.80 bizler bu hafta sizlerle birlikte bunu zaten takip ediyorduk. Biliyorsunuz 17.80 ne dedik? Bizim destek alanımız. Bunun altına düşüremedikleri sürece dolarda 17.96 ilk direnç, onun üzerinde de 18.05 bölgesinden geçen ikinci dirence doğru tekrar yukarı yönlü kur ataklarının devam etmesi beklentilerimiz dahilinde demiştik. Ve dediğimiz gibi tam da noktasal olarak dolar kurundaki hareketler bu şekilde ilerliyor. 17.96-18 civarına yaklaşıldıkça yukarıdan baskılarla birlikte, dolar satışlarıyla birlikte
kur tekrardan 17 lira 80 kuruş civarına kadar geri çekilme yaşanıyor. Bu döngü buradan gelen alımlarla birlikte tekrardan eski yerine dönme şeklinde gerçekleşen bir döngü içerisine girmiş durumda. Tabi buradaki kısadaki hedef 18 lira 30 kuruştu. Bundan 1-2 hafta öncesine kadar. Şimdiki artık mum hareketlerine ve kanal boyuna baktığımız zaman bu hareketlerin 18.30, 18.60, 18.80 civarına kadar da dolar kurunda yukarı yönlü atakların devam etmesi niteliğini taşıyabilecek bir hareketi başlatabilir. O yüzden bu hafta bizler eğer ki 18.05 üzerinde dolar kurunda yukarı yönlü bir atak yaşar ve haftaya 18 lira 05 kuruş üzerinde kapatabilir isek dolar kurunda 18.80 civarlarına doğru yukarı yönlü oluşumda engellenemez diyebiliriz. Şimdi dolar kurunda 18.80 veya 18 liranın, bakın şurada bir 16 lira 50 kuruş aşağıdaki kanal boyu ve yukarıdaki kanal boyu da geçtiği 18 lira 80 kuruş. Bu 18 lira 80 kuruş, 18 lira 60 kuruş civarının aşılması demek arkadaşlar. Dolarda artık bu sürecin Eylül ayı ile birlikte 20 liralar civarına gitme olasılığı oldukça yüksek olacak. Çünkü bu kanal boyu kadar maalesef ki yukarı yönlü bir hareketi bizler dolar kurunda izleriz ve bu da 20 TL'ler civarına doğru dolar kurunda Ağustos ayının mevsimsel gıda ve enflasyon baskılarının da ortadan kalkmasıyla birlikte bu dolar kurunda yukarı yönlü 20 TL'lere doğru bir hareket izleyebiliriz. Tabii teknik olarak bu gönül ister ki dolar kurunda böyle birden ani şoklar bizler yaşamayalım. Fakat teknik olarak böyle bir mümkünat var mıdır derseniz evet, maalesef ki böyle bir mümkünat var. Bu da dolar kurunda yukarı yönlü hareketin devam niteliği taşır. Teknik olarak bir başka tehlike gene dolar kurunda. Bakın bunu zaten uzun zamandır sizlerle birlikte takip ediyoruz. İki tane çizgimiz var burada. Burada bir dip ve burada bir dip. Buradaki kanal boyu, bakın işte bu asıl tehlikeli kanal boyu bizim buradaki grafiklerimizde takip ettiğimiz bir kanal boyu. Yani 18.30 bir önceki rekor seviyesini bizlerin yukarı yönlü aşmamız durumunda arkadaşlar. Aşağıda 10, yukarıda 18. Burada da bir 25 liralar. Bakın iyimserle söylüyorum, 25 lira civarına doğru yukarı yönlü tekrardan bir kur şoklarının bizlerin yaşamasına sebebiyet sunabileceği bir ortam oluşturur. Bu ortam hala da devam ediyor mu derseniz evet ediyor. Çünkü cari açık dengesinin bozulmuş olması, burada her ay üstüne katlayarak cari dengede fazlalık eksi vermemiz maalesef ki bizim ilerleyen günlerde dolar kurunda bu 25 liralara gitme yönündeki beklentimizi oldukça güçlü kılmakta. O yüzdendirdik ki dolar kurunda yön yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla verdiğimiz belirli teknik seviyelerin aşılması durumunda ilk etapta 20 liralara ve onun üzerinde de 25 Türk lirası civarına doğru yukarı yönlü yükselişi engellenemez gibi gözüküyor. Tabii bu dengeler değişir. Dediğim gibi dağıtılan krediler tabana yayılabilir. Tabandaki vatandaşın alım gücü yükseltilebilir ise tabii bu süreç içerisinde kesinlikle para basma olmayacak sevgili dostlarım. Para basılmaması demek halkın biraz daha zorluk çekeceği anlamı taşıyacağından dolayı seçim öncesi de böyle bir duruma biliyorsunuz bürokratlar maalesef ki gitmek istemiyorlar. Mutlaka bol para süreci seçim dönemine kadar devam edecektir. Bu da enflasyonist baskıyı yazın bitimiyle birlikte daha da fazla arttıracaktır. Benim düşüncem bu yönde. Artılara eksilere baktığımız zaman turizm gelirleri bizlerin bir her ne kadar da yaz ayı içerisinde bir kur şoku tekrar yaşamamız için iyi gelir seviyesinde bir oradan bir gelir elde etmemiz olsa da gıda fiyatlarının düşmemesi bizim için maalesef ki bir negatif
süreç oldu. Çünkü bu süreçte birlikte enflasyonu aşağı yönlü çekmeyi başaramadık. Para basımından kaynaklı olarak da 2 aylık, 3 aylık, 4 aylık zaman zarfları içerisinde üzerimizde bir rahatlama, maaşların artmasıyla, asgari ücretin, emekli maaşlarının arttırılmasıyla bir rahatlama süreci yaşansa da kış aylarına girdiğimizde elektrik, su, gıda maliyetlerinin iyice artacak olmasından kaynaklı olarak buradaki avantajımız da dezavantaja tekrardan dönüşecek arkadaşlar. Yani bu kısa mutluluğumuz maalesef ki kış aylarında sona erecek gibi gözükmekte. EYT'li arkadaşlar için de birkaç bir şey söyleyelim. Çünkü onlar için de gündemi takip ediyorduk. EYT ile ilgili hükümetin bir çalışması var. Evet, hükümet artık buna bir el attı arkadaşlar. Hükümet kanadı EYT ile ilgili çalışmalar yapıyor. Fakat bu EYT benim anladığım kadarıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Çalışma Bakanı'nın söylediğine göre arkadaşlar kademeli bir şekilde emeklilik düşünülüyor. Kademeli derken bütün EYT'ye takılan, yani bunu hak etmiş kişilerin benim anladığım kadarıyla bir anda emekli olabilme ihtimali çok düşük, bu çıkacak olan kanunla birlikte. Tabii daha bunun şartları henüz basınla paylaşılmış değil. Anladığımız kadarıyla, çevirebildiğimiz kadarıyla çok da fazla umutlanmaya gerek yok diyelim. İnşallah bu işi yaparken bu EYT ile uğraşan Gönül Hanım var, biliyorsunuz. EYT'lilerin sıkıntılarıyla uzun zamandır ilgilenen bir hanımefendi. Gerçekten her şeyinden feragatlık yapıp bu işe gönlünü vermiş bir bayan. Tam anlamıyla adam gibi bir adam diyelim. Hiçbir şeyden korkmadan bu konunun üstüne gidip EYT'lilerin, kendisi de bir EYT'li mağdurdur ayrıyetten. Bu konunun üzerine gidip arkadaşlar EYT'lileri örgütleyebilmiştir. İnşallah bu kişilerden de yardım alınaraktan bu süreç bu şekilde tamamlanır diyelim. Ama şu an için henüz kesinleşmiş herhangi bir durum ve açıklama yok. Sadece kademeli bir emeklilik olabileceğiyle ilgili basında bir süreç devam ediyor. Altın tarafına hemen geçelim. Altın takip eden sevgili dostlarımız için ons altında başlayalım. Evet, ons altında teknik olarak sevindirici gelişmeler var. 1772 dolardan ons altında bahsetmiştim sizlere. 1772 dolar bizler için çok önemli. Özellikle ons altın takip eden sevgili dostlarımız 1772 doları takip etsinler dedik ve 1680'den başlayan sürecimizi 1772 direncini yukarı yönlü kıraraktan gerçekleştirmiş olduk. Bu da analizlerimizin ne kadar geçerli olduğunu, Forex'te, Viyop'ta, bankada, alım satımlarda işlem yapan arkadaşlarımız için verdiğimiz destek ve direnç noktaları, Elliott ve Fibonacci değerleriyle bulduğumuz destek ve direnç noktalarının ne kadar güzel çalıştığının birer anlamı. Burada kendimi övmek amaçlı söylemiyorum ama teknik analiz gerçekten candır arkadaşlar. Teknik analiz ileride olabilecek rakamların bize sinyalini önceden verebilir. Bunu okuyabilmeniz durumunda gerçekten bunları önceden anlayabilirsiniz. Şimdi ons altın tarafında 1800 dolarda ne dedik? Bir ara direnç bölgemiz var. Ons altıncılar bu 1800 ara direnç bölgesini takip edecekler. 1800 doları yukarı yönlü aşmamız durumunda. Bakın arkadaşlar, 1800 doları yukarı yönlü aşmamız durumunda bizler için çok kritik olan bir direnç bölgesine altının onsu gidecektir. Ben gördüğüm kadarıyla bu dirence doğru ons altın hala da yükselişini devam ettirecektir. 1830 dolar. Evet. Bu ons altında 1830 dolar, dikkat edeceksiniz altın takip eden sevgili dostlarım. Çünkü 1830 dolar güçlü bir direnç gösterecektir ilk etapta. Benim düşüncem o yönde. Bu 1830 dolar üzerinde eğer ki bakın altının onsu kapanışlarını gerçekleştirebilir ise
Fakat ilk etapta 1830. Bakın unutmayın, üstüne basa basa burada bunu belirtiyorum. İlk etapta 1830 dolar sıkı bir şekilde takip edeceğimiz bir alan. Eğer ki bu 1830 doları geçebilir, üstünde haftalık bir kapanış yapabilir isek arkadaşlar, o zaman ons altında bizler için yeni hedef noktası tam 1978 dolar civarına doğru giden, sizlerle birlikte bir ons altın takip ederiz. 1830 doların üstü gerçekten açık ve burada ons altının yukarı yönlü hareketleri daha da hızlanabilir. Stokastik indikatörüne baktığınız zaman bakın bunu sizler için bir çerçeve içerisine alayım. Haftalıkta ufak bir al sinyali yaktığını da görüyoruz. Yani bu 1830 gerçekten önemli olacak. Bu 1830'u da yukarı kırmasıyla birlikte kırabilir ise buradaki sinyal de güçlenecektir. Bu sinyalle birlikte ons altında 1980-1978 dolar civarına doğru sizlerle birlikte yukarı yönlü hareketlerin devamını izleriz. Gram altın tarafında 1836 dolar seviyesini vermiştik. Ve 1840 dolar, şuradaki 1840 dolar ons altında test edildi. Şimdi 1836 burada gram altın takip eden arkadaşlarımız için üst bandımız. Alt bandımızdan geçen alanımız ise bakın şuradaki alan, orada da 985. Şimdi bu şekilde band analizini tekrardan sizlerle yapalım. 985 ve yukarıda 1036. 36 dolarımız oradan var. 15 dolarımız da buradan var sevgili dostlarım. 35, 40, 50 dolar. Bakın burada bir 50 dolarlık bir marj hareketimiz var. Ama bunun için öncelikle ne diyoruz? Şuradaki alanın, kanalın özellikle üst tarafının kırılması şart. Bu üst taraftan geçen alanda bizler için 1830, özür dilerim, 1036. Evet, şurada tekrardan çizelim. Evet, şurada 1036 rakamından geçiyor. Bizler 1036 seviyesini yukarı yönlü gram altında kırmayı başarabilirsek yukarı yönlü yükselişimiz 1060 direnci, ilk önümüze çıkacak olan direnç olacaktır. Burada biraz oyalanabiliriz. Çünkü burası bir tepe. Bu tepe ile birlikte burada biraz oyalanabiliriz. Bunu aşmamız durumunda yukarıda arkadaşlar 1100 TL'ler artık bizler için gram altın özellikle takip eden sevgili yatırımcılarımız için de ulaşılması zor olmayacak bir tepe olacak. Gram altın, ons bazlı altını inceledik sizlerle birlikte. Brent petrol tarafına gene baktık. Buradaki hareketlerin de kış ayıyla yukarı yönlü ivmelenmesi, gene enflasyonist baskı dedik. Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi, ardından yeni bir dünya üzerindeki arkadaşlar stresi arttıracak bir gelişme. Çin, Tayvan ve ABD arasındaki gelişme. Bütün bu gelişmeler ons altın tarafında yukarı yönlü hareketi tetikleyecektir. Ayrıca Avrupa'daki enerji krizine bağlı olarak resesyon sürecinin hızlanabilme olasılığı da oldukça yüksek. ABD zaten teknik olarak resesyona girmiş durumda. Kendileri bunu her ne kadar da kabul etmese de ilerleyen kış ayları içerisinde bu resesyonu ağır bir şekilde işlemeye, görmeye başlayacaklardır. Ve 21 Eylül günü ben ABD FED tarafının da beklenildiği gibi 0,75 bas puan faiz artışına gidemeyeceğini de düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bunların hepsi altın ve gümüş yatırımcısı için önemli, takip edilecek seviyeler içinde. Yani gram altında ons bazlı ve dolar bazlı hareketlerin yukarı yönlü devam etmesiyle birlikte gram altın tarafında da ben 1100 TL'lere doğru bu hareketin yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum. Zaten teknik olarak da bazı seviyelerin üstündeki kapanışlar bizleri bu rakamlara götürecektir arkadaşlar. Evet, gümüş ons. Gümüş ons ilerlemesi. Gümüş altın onsa nazaran biraz daha çekimser gidiyor. Gümüş takip eden arkadaşlar bakın haftalık şuradaki barın üzerinde 19.80 barının üzerinde kaldıkça gümüşün onsunda korkulacak herhangi bir durum yok. Bu 19.80 üzerinde kaldıkça ilerleyen günlerde şuradaki takip etmeniz gereken 21 dolar 50 sent civarından geçen bant aralığı
olacak. Buranın da ana hedefi hala da 21 dolar 50 sent civarındaki bir gümüş ons olarak takibimizde kalacak. 19.80 önemli bir seviye. Burada bir haftalık buranın üzerindeki kapanış bizim hareketlerimizi önümüzdeki hafta daha da hızlı bir şekilde 21.50 civarına doğru taşıyacağından dolayı 19.80 sıkı takibimizde olacak. Özellikle haftalık kapanışlarda bu seviyeyi dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Günlük barlarda baktığımız zaman bizler için 20 seviyesi önemli. Fakat haftalıkla çok yakın seyrediyoruz arkadaşlar. Burada en garanti alınması gereken kendimiz için destek bölgesi 19 dolar 80 sent civarından geçen destek olmalı. Bu desteğin de ana hedefi 21.50 civarına doğru gidecek bir gümüş ons sizlerle birlikte takip edeceğiz. Gümüş gram takip eden arkadaşlarımız için de gram gümüşün 11.80 seviyesi üzerinde kalması önemli. Bu 11.80'deki satıcılı alanda boşaltma hareketi 1-2 turdur deneniyor arkadaşlar. Gümüş gram burada tutunmaya çalışıyor. Burada tutunması devam edebilir ise ve benim düşünceme göre yatırım tavsiyesi kesinlikle olmasın. Burada gümüş gramın tutunabileceği düşüncem mevcut. O yüzden gümüş gram buradaki hareketlerine devam edecektir. Ve kısada 12 lira 50 kuruş civarına doğru bu ana hedef bölgesine doğru hareketini devam ettirecektir diye ben düşünmekteyim arkadaşlar. Sizler de kendi düşüncelerinizi gene yorum olarak yazarsanız da sevinirim. Euro Türk Lirası, hemen Euro bölgesine bakalım. Euro biliyorsunuz Euro bölgesinin enerjiyle Rusya ile başı dertte. Rusya'ya en büyük ambargolardan birini uygulayan Avrupa bölgesi. Burada Almanya biliyorsunuz başı çekiyor. Bu arada Almanya'da yaşayan tüm gurbetçi arkadaşlarımızın hepsine de çok çok selamlarımızı gönderiyoruz. Birçoğu gerçi şu an ülkemizde tatil yapıyorlar. Onlar da uzun yıllardır gurbette çalışıyorlar. Tabii yorgunluklarını atabilmek için de memleketimize tekrardan ziyarete geliyorlar. Ülkemize faydaları çok büyüktür. Kendileri devamlı bir döviz akışı sağlayaraktan gerçekten gurbet ellerde çalışıp burada Türkiye'de bu paraları değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu da dövize ihtiyacımız olduğu bu dönemler içerisinde ülke ekonomimize gerçekten katkı sunuyorlar. Evet, Euro bölgesine baktığımız zaman arkadaşlar Euro'da gelişmeler enflasyonist baskıyla devam ediyor. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası ECB'nin yapmış olduğu faiz artışları 0,50 bas puanlık faiz artışı ve onun üzerinde bu ay itibariyle onlarda da gene bir faiz artışı olmayacak. Bakalım Avrupa bölgesinde şu destek üzerinde euro tutunmaya devam edebilecek mi? Burada 18, evet burada hemen takribi olarak 18 lira civarından geçen alanı baz alabiliriz. Şuradaki destek önemli. Bu destek üzerinde kaldıkça arkadaşlar 18 TL üzerinde kaldıkça Euro'da da hareketlerin devamını sizlerle birlikte bekleyebiliriz. Evet, şu anda ses geldi zannedersem tekrardan bir yayında sıkıntı yaşadık. Evet, 18 TL üzerinde kaldıkça buradaki yukarı yönlü hareketleri de sizlerle birlikte nereye kadar izleyebiliriz? Euro'daki evet şu bakın 18.60 burada gerçekten önemli bir direnç olacak. 18.60 direnci. Euro'yu takip eden arkadaşlar 18.60 aşağıdaki destek bölgesi de 18 TL civarından geçen alan. Bu Euro'nun aslında 18.60 üzerindeki direnci kırılması durumunda Euro'da 20 TL'ler civarına doğru bakın şuradaki 20 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketinde devamını bekleyebiliriz. O yüzden Euro'daki arkadaşlar aşağıda 18 TL'deki destek bölgesi kırılmadığı sürece yukarıda ana hedef olarak 20 TL'ler civarından geçen bölgeyi
takip edebilirler. Sterlin tarafına hemen geçelim. Sterlin'de işler nasıl? Evet, sterlinde de takip ettiğimiz zaman buradaki oluşumda Euro'daki oluşuma çok yakın bir oluşum. Sterlindeki de bakın şuradan geçen destek önemli. 21.60 desteği. 21.60 desteği üzerinde kalındıkça yukarıda en kısadaki hedef bölgesi sterlinde yakın zamanda burayı görecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu da 22.30 civarından geçen alan. Yani şuradaki çizdiğimiz direnç bölgesinde sterlinde bakın şurada tam 22-25 civarından geçen alanına da sterlin birleşecektir diye düşünmekteyim. 22-25 ilk kısadaki hedefi. Aşağıdaki önemli bakın şuradaki destek bölgesi de sterlinde 21.60 civarından geçen alan. Evet 21.60. 21.60'ı destek olarak sterlinde kullanabilirsiniz. Yukarıdaki direnç bölgesi de ve hedef bölgesi de 22 lira 25 kuruş civarından geçen alan olarak sterlin Türk lirası takip eden arkadaşlarımızın dikkatli bir şekilde takip etmesi gereken bir bölge olacak. Bitcoin tarafına hemen bakalım. Bitcoin'deki önemli süreç. Evet, BTC USD. BTC USD'de 25 bin dolar tahminimiz vardı. Buradaki formasyonun hedefinin 25 bin dolar olacağını belirtmiştik ve dediğimiz gibi tam 24.900 dolarlar görülmüş. 25 bin dolar görüldü sayabiliriz buradaki formasyonla ilgili. Şimdi buradaki süreç bitti mi derseniz buradaki süreç henüz bitmiş değil arkadaşlar. Buradaki süreç bizi ilk etapta 25 bin dolar, bakın şuradaki 25 bin dolar tam şuradan geçen alan bir 25 bin dolardan direnç gösteren bir alan 25 binin üzerine atabilir. Burada tutunmasına devam edebilir ise burada Bitcoin'in ikinci hedefi de arkadaşlar 28 bin dolar civarına doğru Bitcoin'i yukarı yönlü taşıyacaktır. Yani artık Bitcoin'de ilk 25 bin direncimiz geldi. Şimdi bu üçüncü dalga boyu olaraktan da Bitcoin'de 28 bin dolara doğru yukarı yönlü atakların devamını sizlerle birlikte takip ederiz diye ben düşünmekteyim. Sayın kripto para takip eden yatırımcı arkadaşlarımız için. Evet, piyasalara genel bir bakış yaptık sizlerle birlikte sevgili dostlarım. Dolarda, altında neden yükseliş beklediğimiz, euro, sterlin ve bitcoin yatırımcılarının yeni hedef bölgeleri nerelerden geçiyor? Hepsini değerlendirdik. İnşallah aklınızda herhangi bir sorun kalmamıştır. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.